Bu yılın ilk mantarını toplamaya gidiyorum. Daha doğrusu gidiyoruz. İnanılmaz bir gökyüzü var ya. Harika bir gün doğumu. Madem sezon açılsın. Geçen gün ilginç bir haber düştü önüme. Dünya genelinde kaset satışları %30 artmış. Şimdi yeni kuşak kaset nedir? Ya da bunun gibi bir şeye müzik nasıl kaydediliyor diye merak ediyor olabilirler. Plaklar nasıl geri döndüyse aynı şey galiba kaset için de şu anda gerçekleşiyor. Ve bence bu çok gülümseten bir haber. Bir şeylerin geri dönmesine gerçekten çok seviniyorum. Bu plakta nasıl olduysa kaset için de geçerli olmalıydı ve nitekim ortaya çıktı. %30 fena bir rakam değil. Ama ben bu haberin peşinde koşarken böyle bir oran veremeyeceğim ama bu ceplerimizde taşıdığımız not defterleri vardır ya, onların da satışlarında artış olmuş. Sanıyorum insanların not tutmak istemeleri ya da ne bileyim bir şeyleri karalamak istemeleri ya da yaratıcı notlar alma alışkanlıkları bunda çok etkili oldu diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar teknolojik cihazın, uygulamanın yaygın olduğu artık bir dönemde şunu gösteriyor ki insanların böyle bir şeye ihtiyacı var. Hani kağıt kalem dokunsal deneyimine ya da düşüncelerini fiziksel olarak organize etme ihtiyaçlarını bence gösteriyor. Bu başlı başına sevindirici bir olay. Hayatımın büyük bir kısmını kağıt kalemle geçirdim dersem yalan olmaz. Çocukluktan, yani o çocukken resim yapmaktan tasarımcı olmaya uzanan yolculuk büyük ihtimal tesadüf değil. Çocukken de yetişkin olduktan sonra da işte yazmaktan, çizmekten her zaman çok mutlu oldum. Mesela yazmayı severdim ve günlük tutardım ama çok bölük pörçüktü bu günlükler. Bazen bir kağıda not alırdım, bazen bir deftere. Mesela bugün 5 Aralık mı? 6 Aralık'ta başka bir deftere yazardım. Yani hep böyle darmadandı. Bugün onların başlarına ne geldi bilmiyorum ama keşke bir arada tutabilseymişim. Gençken en büyük favorim mektup yazmaktı. O dönemler Penfriend mi? Böyle bir uygulama vardı. Dünyanın farklı noktalarından insanlarla eşleşip mektup yazıyordum birbirine. Malezya'dan bir arkadaşım vardı mesela. Ama o bana yetmiyordu. Şehir içinde ve şehir dışındaki dostlarıma da mektup yazmayı seviyordum. Çünkü çok büyük heyecan. Birine bir şey yazıyorsun, postaya veriyorsun ve o cevabın gelmesini bekliyorsun. Çok heyecanlıydı. Postacı yolu gözlerdim. Derken internet geldi ve bu postalar e-posta oldu. Yani her şey dijitalleşti. Vay be. Harikaymış. Yakışıklı bir mantar. Evet, renkleri güzel baksana. Tabii her şeyin dijitalleşmesiyle ortaya çıkan bir blog furyası vardı bir dönem, onu hatırlıyorum. Yani insanlar geziyor mu? Gezilerini yazmaya başladılar. Bir yemeğin peşinde mi koşuyorlar? Yemek blogları yazdılar, spor blogları yazdılar ve dolayısıyla gerçekten bu furyadan çok iyi yazarlar çıktı. Hani hep böyle tanıdık dergi yazarları, gazete yazarlarının dışında sıradan gündelik şeylerini paylaşan insanları okumaya başladık. Ben de bir ara düşündüm, ya ben niye bir blog sahibi olmayayım? Dolayısıyla 2 tane blog açtım ben de bundan sonra. Bloglarla önce çizimlerimi, sonra yazılarımı paylaştım. Özellikle çizim blogum benim kariyerime bambaşka bir boyut kattı ve beni daha bağımsız çalışma konusunda epey eğitti. Yazılarımı paylaştım. 2. blog ise İstanbul'dan ayrılma sürecinde bana epey katkı sağladı diyebilirim. Buraya taşınmadan önceki süreci kaleme aldığım, ondan sonra buraya taşınmayla birlikte başlayan yeni hayatımız bir müddet sonra Bodrum 2. planda bir arka plan olarak kaldı. Zira bisiklet gezilerimi veya işte buradaki gündelik hayatımızı da paylaşmaya başladım. Dolayısıyla küçük bir kitle oluşturdum. Bugün bile hala o blogu okuyan insanlarla iletişim halindeyiz. Peki niye bıraktım? Yazmayı, çizmeyi bu kadar seviyorken neden vazgeçtim? İlk neden blog işine adım atma sebeplerimin ortadan kalkmasıydı. İnsan canı sıkıldığında çok daha yaratıcı işler yapabiliyor. Mesela meslek hayatımda tansiyonun yüksek olduğu anlarda ben güzel işler çıkarabilmişimdir. Ne gibi? Acil işler, son anda ortaya çıkan bir kampanya, arka arkaya gelen revizyonlar falan, hani zamanı sıkıştıran şeylerde ben verimli olabilmişimdir. İşte blog çizimlerimde benim o dönemki can sıkıntımın dışa vurumuydu bir taraftan. Ama buraya taşındıktan sonra öyle bir sıkıntı ortada kalmadı. Kaldı ki bisiklet bana kendimi ifade etmek için yepyeni bir kapı açtı. Zaten yani insanların bu çiziyor olmamı suistimal etmesinden sıkılmıştım. Kaldı ki iş yerimde de artık böyle birilerinin gününü kurtarmaktan, sipariş iş yapmaklardan mutsuz olmuştum. Dolayısıyla hani bisiklet benim için bir şeye dönüştü. Hani özgürlüğe kaçış,
hani bir çığlık vesaire ilk başlarda öyleydi. O yüzden İstanbul'a bisikletle gitmeye karar verdim ya, kaçmak için. Elbette arada çiziyorum fakat artık böyle paylaşmıyorum. Yani uzun süredir online olarak bir yerde paylaşmıyorum ama evet, ara ara oturuyorum, çiziyorum, canım sıkıldığında bir şeyler yapıyorum. Yani çizmekten de kopmadım bir taraftan. Yazı ise hayatımdan hiç çıkmadı. Gerçi defterlerim dolu, not almaya devam ediyorum. Sadece bir blog yazısına dönüşmesi gerekiyordu ve ben bunu yapmadım. Zaten bisiklete binmeye başladıktan sonra video çekmeye başladım. Yani yazı yazmaya çok da vaktim olmadı. Yazı yazmaya da vaktim yoktu. Fakat son zamanlarda videolarım için metinler yazmaya başladım. Mesela bu benim için bir geri dönüş aslında. Her ne kadar videoların metnine uyamasam da, yani konuşurken konu başka yerlere de dağılsa da, bu alışkanlığımı da tıpkı çiziyor gibi devam ettiriyorum. Bu arada 2 tane falan mantar buldum ben de. İyi. Efendim? Var mı? Klişedir ama gerçektir. Kendimizi iyi hissetmediğimizde bir şeyleri değiştirmeye kalkışırız. Mesela ihtiyaç olmadığı halde evi tadilat yaptırabiliriz. Ya da o kadarına kalkışmayalım, evin dekorunu değiştirebiliriz. Babamdan biliyorum, babam söylerdi. Bir kadın kendini iyi hissetmediğinde ya da kendini iyi hissetmek için saçını yaptırmayı tercih eder. Kimisi alışveriş yaparak mutlu olur. Yani modunu değiştirmek, ruh halini değiştirmekle alakalı bir şey. Zamanında kendimi ifade etmek için çıktığım bu yolculuğu tekrar yapmak istiyorum. Yani belki bir şeylerin üzerinde tekrar düşünmeye başlayabilirim. Hayatımın geri kalanı ile ilgili, geleceğimle ilgili ya da geleceğimizle ilgili, ailemle ilgili yeni şeyler planlayabilirim, yeni şeyler düşünebilirim. Yazıp çizmek çünkü buna çok yardımcı oluyordu. Artık çok daha vaktim olacak. Şimdi söz vermiyorum ama belki bir sergi falan düşünülebilir ya da bir anı kitabı ya da resimli bir kitap. Bu basit fikir bile bana yeni bir yolculuğun müjdesini veriyormuş gibi geliyor. Yani çok abuk, dijitalden çok böyle defterlerime karaladığım işlerin yayınlandığı, bunlarla dolu bir blog olsun istiyorum. Aynı zamanda belki de ne bileyim, bisiklet turlarımına çıktığımda, ki her zaman bir defter kalem yanıma alırım ama ne bileyim, orada karşıma çıkan bir bina, bir eski yapıyı falan oturup karalamak güzel olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bir sürü defterim olsun istiyorum. İçi dolmuş, böyle doldurulmuş bir sürü defterim olsun istiyorum. Ne bileyim, İstanbul'a gittiğimde, İstanbul'a gitmek zaten canımı çok sıkıyor. Ama bir defter alıp orada dolaştığım yerleri, yediğim yemeği falan karalamak, yanına notlar alarak geri dönmek de benim için eğlenceli olabilir. Hatta bunların her biri bir video içeriği bile olabilir. Belki çizer gruplarla, takipçilerle bir araya gelinip böyle sokak çizerliği yapılır. Urban Sketchers'lara katılınabilir. Düşününce güzel şeyler bunlar. Hani zaman yaratmak zor deniyor ama bunlara da zaman yaratmak bence güzel bir iş olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum, hani kafamda yapmak istediğim pek çok şey beliriyor bu anlamda. Kişisel gelişimden falan çok anlamam ama yazıp çizmenin bana çok iyi geldiğini biliyorum. Beni çok mutlu ediyor. Belki bu anlamda siz de şu andan itibaren düşünmeye başlamış olabilirsiniz. Bana ne iyi geliyor, beni ne mutlu ediyor, neden keyif alıyorum gibi şeyleri. Yani en azından şöyle bir eski defterleri karıştırın, illaki bir şey çıkacaktır. Başta dediğim o kaset satışları da öyle kendi kendine artan bir şey değil. Birileri bununla ilgili adımlar atıyorlar. Ne bileyim, bir Walkman'ı tekrar alıp tasarlıyor mesela. Ya da bir kaset çaları yeni bir versiyonunu çıkarıyor. Daha böyle modern, günümüze uygun, bir ev mobilyası olabilecek şekilde tasarlıyor. Yani herhangi bir şey küçücük bir dokunuşla iyi kötü bir karşılık alıyor. Kendi hayat yolculuğumuzu iyi hale getirmek, onu süslemek, renklendirmek de bundan farklı bir şey değil. Eğer siz de içinizde bir kıpırtı hissediyorsanız, işte o bir fırça, bir kalem ya da herhangi bir yaratıcı ifade etme aracını kullanmanız için bir fısıltıdır diye düşünüyorum. İşte o sesi dinlemenizi öneririm. Çünkü burada yaratıcı içgüdüleriniz gerçekten önemli. İster yazın, ister çizin ya da bambaşka bir yol bulun. O içinizdeki yaratıcı içgüdüyü harekete geçirin. Ki bunlar müthiş yolculukları başlatabilecek önemli kıvılcımlardır. Bunlar kişisel keşiflerin ve tatminin kapılarını aralarlar. İşte bu yüzden bloglarımın canlandırılmasını, bloglarımı yeniden ele alacağımı duyurmaktan burada çok büyük heyecan duyuyorum. Allah'ım, ne saçma bir gürültü böyle ya. Bir an geliyor, hepimiz bir şeyleri değiştirmek istiyoruz. Bir değişim ihtiyacı duyuyoruz ve bu anlamda da kendini ifade edebilmek gerçekten çok önemli. Ama bunu sevdiğimiz şeylerle yaparsak çok daha mutlu oluyoruz. Galiba öyle bir an ki içimdeki yazma çizme arzusu yeniden belirdi.
elle yaptığım çizimlerimi, defterlerimde biriktirdiğim karalamalarımı bir şekilde paylaşmayı arzuluyorum. Ve özellikle gezilerde çizim yapma isteği iyice böyle içimde köpürmeye başladı. Ve bunu karşınızda anlatabilmek bile içimdeki heyecanı körüklemeye yetiyor. Sanıyorum artık zaman harekete geçme zamanı. Becerilerimizi ortaya koyma zamanı. Benim becerim yok. Yeni beceriler kazanma zamanı. Geride bıraktığımız, arkada bıraktığımız bazı şeyleri geri çağırma zamanı. Onları ortaya dökmeye, belki de yeni şeyler keşfetme zamanı. Sporu mu bıraktın? Yürüyüşlere başla. Fotoğraf çek. Boş balkonunu nefes alan bir yere dönüştür. Uzun süredir aramadığın birine alo de. Biriyle mi rastlaştın? Onun ne kadar yaş aldığından ya da kilo aldığından çok onu ne kadar özlediğini söyle. Kazak örmeyi dene. Hiç yapmadığın bir yemekle uğraş. Daha sayarım da sayarım ama hayat kısa dostlar. Ne yaptınız yoksa gerçekten pişman oluyor insan. Bu arada az ama öz mantar da bulmuş olduk. En azından evde bir şekilde omlet falan yapılır mantarlı. Mis gibi de kokuyorlar. Bunlar yılın ilk mantarları. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Saatli kalın. Hoşça kalın.